Dostlar merhaba, 2. Dünya Savaşı'nda Kraliçe 2. Elizabeth'in kamyon şoförü ve tamirci olduğunu biliyor muydunuz? Bakalım nasıl olmuş inceleyelim ama videoya geçmeden önce küçük kanalımızı büyütmek için lütfen kanalımıza abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Dostlar İngiltere Fransa'da düştükten sonra Avrupa'da savaşta tamamen yalnız kalmıştı ve sadece adasında sanki kuşatma altındaymışçasına savaşıyordu. Tek bağ deniz yolu olan Amerika ile denizden ikmal yapmaya çalışan İngiltere savaşın ilk safhalarında gerçekten müşkül durumdaydı. İngiltere'nin gemileriyle ithal ettiği çoğu şey Alman denizaltı sürüleri tarafından batırılıyordu. İngiltere dışarıdan beslenmeye mecburdu. Halkı ise mecburen bombardımandan korunmak için metro istasyonlarında uyuyordu. Halk kötü durumdayken tabii ki de kraliyet ailesinin de durumu pek de iyi değildi. Peki kraliyet ailesinin durumu nasıldı? Dostlar bakalım 2. Dünya Savaşı'nı görmüş tek lider olan şu an Kraliçe Elizabeth savaşta neler yaşamış? İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve küçük kız kardeşi Margaret ile birlikte 2. Dünya Savaşı'nın başladığı 1939 yılının Eylül ayından Aralık ayına kadar İskoçya'da kalırlar. Oradan ise Norfolk'a giderler ve 1940 Şubat'ının Mayıs ayına kadar orada bir bölgede yaşarlar. Savaş dönemi ise bu iki prensesin Kanada'da yaşama teklifine Elizabeth'in annesi çocuklar bensiz ben ise kralsız hiçbir yere gitmeyeceğiz cevabını verirler. Ve sonrasında ise kral ise burayı asla terk etmeyecek demiştir. Ve bunun sonucunda ise Windsor Sarayı'nda kalmayı tercih ettiler. 14 yaşındaki Kraliçe Elizabeth 13 Ekim 1940 yılında BBC'nin Çocuk Saati programına bir konuşma yaparak askerlere destek verdi. Elizabeth ise 2. Dünya Savaşı sırasında eğitim amacıyla araç tekerleği değiştirirken Nisan 1945'te yardımcı hizmete kabul edilir. Sürücülük ve mekanik mesleğine de yönelir ve askeri kamyonda sürer. Sonradan 5 aylık süreliğine de Fahri Küçük Komutanlığına tayin edilmiştir Kraliçe Elizabeth. Elizabeth şu anda şu günümüzde ise 2. Dünya Savaşı'nda askeri hizmete katılan tek devlet başkanıdır. Savaş döneminde krala yakın ve siyasi çevrelerce Elizabeth'in Galler bölgesinde yoğun ilişkiler aracılığıyla Galler milliyetçiliğini zayıflatmak için planlarda olduğu ileri sürülmüştür. Ve Kraliçe Elizabeth'e 18 yaşında geldiğinde ona Galler Prensesi unvanı vermek için de bir teklif öne sürülmüştür. Teklif dönemin İçişleri Bakanı'ndan gelmiştir ancak teklife Elizabeth'in babası yani kral itiraz etmiştir. İtirazın nedeni ise ünvanın veliaht olan erkek prenslerin eşlerine verilmesidir. Elizabeth ise sadece veliahttır ve kralın halen veliaht olabilecek bir erkek çocuğu olabilirdi. Savaşın bitmesi haberi geldikten sonra Elizabeth ve kız kardeşi Margaret ile birlikte Londra sokaklarına çıkarak coşkulu kalabalığa katılırlar. Sonradan Kraliçe Elizabeth şöyle der: "Biz ailemizden dışarıdan bilinmeden insanlara bakmak için izin istedik. Aynı zamanda korkuyorduk ki bizi tanırlar diye. Hatırlamıyorum, tanımadığımız insanların ellerinden tutarak savaşın bitmesini kutluyorduk. Sevinç duygusu bizi sarmıştı." Elizabeth savaş bittiğinde 19 yaşındaydı ve savaş boyunca İngiltere'yi asla terk etmemişti ve hatta orduda da yer almıştı. Dostlar videomuzu izleyenlere çok teşekkür ederiz. Kanalımızı büyütmek için lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın.